Programımız kaldığımız yerden devam ediyor. Şimdiki konuğumuz plastik rekonstrüktif ve estetik cerrahi uzmanı operatör doktor Emre Gönenç Baygol. Emre hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk hocam, merhabalar. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Çok teşekkür ederim, sağ olun. Değerli bir meslektaşımı ağırladığım için onur duyuyorum, gurur duyuyorum. Çok teşekkür ederim. O gurur bana ait. Sağ olun. Ayağınıza sağlık diyerek başlıyoruz. Liposuction gerçekten günümüzde çok sık yapılan bir uygulama ve burada çok yanlış bilinen bir gerçek var. Biraz bundan bahseder misiniz? Liposuction ameliyatı ile kaç kilo verilebilir? Evet hocam, aslında bu çok sık karşılaştığımız bir soru. Hastalarımız tarafından devamlı soruluyor. Hocam işte kaç litre yağ alınacak, kaç kilo vereceğiz? Burada benim hep söylediğim bir şey var. Aslında liposuction kesinlikle kilo verme ameliyatı değil. Bir vücut şekillendirme ameliyatı. Aldığımız yağların litre olarak aldığımız yağların da tamamen birebir karşılığında şu kadar kilo vereceksiniz, bu kadar kilo vereceksiniz demek mümkün değil maalesef. Burada amacımız hastalığı bölgesel inatçı yağlardan kurtarmak. Süper, çok güzel bir şekilde özetlediniz. Vallahi Teşekkür harikaydı. ederim. Çünkü hakikaten hastalar bu konuda çok ciddi anlamda yanlış Evet, bilgilerle geliyor. maalesef. 10 litre yağ aldı, 10 kilo verir miyim? Öyle bir şey mümkün değil. Keşke olsa ama gerçekten mümkün olmuyor böyle bir sonuç. Evet. Peki bu liposuction ameliyatıyla alınan yağlar tekrardan geri döner mi? Şimdi bunu da hep soruyor hastalarımız aslında. Burada şöyle bir şeyden bahsetmek istiyorum. Şimdi bizim vücudumuzdaki yağ hücre sayısı ergenlik döneminde büyüme çağının sonlanana kadar diğer hücreler olduğu gibi bir artış gösteriyor. Ama sonrasında bu yağ hücre sayısı sabitlendikten sonra biz kilo aldığımızda yağ hücresi artışıyla değil, o sabit sayıdaki yağ hücrelerinin genişlemesiyle kilo alıyoruz. Evet. Dolayısıyla burada bizim liposuction yaptığımız bölgedeki aldığımız yağ hücrelerini vücuttan uzaklaştırdığımız için işte karın bölgesinde yaptıysak, basen bölgesinde yaptıysak sonuçta buradaki yağ hücre sayısını aslında azaltmış oluyoruz. Dolayısıyla kesinlikle bu yağ hücreleri hastalar kilo aldığında geri dönmüyor ve liposuction yaptığımız bölgelerde de yağ hücre sayısı daha az olduğu için daha sayı olarak daha az olan hücre şişeceği için aslında kilo aldıklarında da liposuction yaptığımız bölge dışındaki bölgelerde daha fazla değişim görülüyor maalesef. Anladım. Yani aslında kişi liposuction yapıldıktan sonra dengeli bir şekilde kilo verirse bir problemle karşılaşmaz. Burada en önemlisi aslında hastanın kilo kontrolü ve sağlıklı beslenmeyle sonucu koruması bizim için çok önemli. Tamam, anladım. Çok teşekkür ederim. Peki bu ameliyatı nasıl bir anesteziyle yapıyorsunuz? Yani genel anestezi mi, spinal mi, lokal mi, nasıl yapıyorsunuz? Yani lokal anesteziyle çok küçük alanlarda yapılabilir ama genelde yaptığımız alanlar yüzey olarak geniş olduğu için çoğunlukla genel anesteziyi tercih ediyoruz diyebilirim. Ama lokal anesteziyle mümkün olan bölgeler oluyor tabii ki. Peki aldığınız yağları vücudun başka yerlerinde kullanabiliyor musunuz? Evet, kesinlikle bu zaten son dönemde aslında çok popüler olan bir popo şekillendirme ameliyatında, BBL olarak geçen ameliyatta aslında bu popo şekillendirmeyi yaparken zaten karın bölgesinden veya işte bel bölgesinden, sırt bölgesinden aldığımız yağları belli işlemlerden geçirerek sadeleştiriyoruz. Sonrasında enjekte edilebilecek hale getiriyoruz ve popoyu şekillendirmek için orada hacim gereken alanlarda hem şeklini daha kıvrımlı hale getirmek için hem de hacim sağlamak için kullanabiliyoruz. Ama sadece tabii ki popoda değil, yüz bölgesinde de kullanabiliyoruz. Özellikle çene ucunda, nazolabial bölgelerde, orta yüz bölgesinde alın ve belki hafif bir kaş kaldırma etkisi yapacak şekilde, kaş kaldırma ameliyatının yerini tutar diyemiyorum kesinlikle, evet, ama hafif bir etki sağlayacak şekilde hacim gereken bölgelerde de kullanabiliyoruz. Bir de son dönemde çok revaçta olan el sırtı gençleştirmede de artık yağ enjeksiyonu oldukça sık yaptığımız ameliyatlar arasında. Peki liposuction ameliyatı esnasında kullandığınız yardımcı yöntemler ya da teknikler var mı? Burada aslında evet, kesinlikle artık birazcık çok önceden yapılan klasik liposuction'dan biraz uzaklaşmış durumdayız. Burada en sık kullanılan yardımcı yöntemler, artık hastalar da buna aşina olmuş durumda. Weiser cihazını çok kullanıyoruz. Bu kullandığımız cihazın peki bizim için yardımı ne? Bu uyguladığımız bölgelerde lipoliz dediğimiz bir etki sağlıyor. Yani bu etkiyle yağların kırılmasını ve bir miktar eriyerek bizim liposuction yapabilmemizi sağlıyor. Bu kırılmayla erime etkisiyle de daha homojen bir şekilde yağları alabiliyoruz. Ayrıca damarları da koruduğu için onların korunması sayesinde daha az kanamayla karşılaşıyoruz ameliyat sırasında. Sinirleri de yine cilt alttaki yumuşak dokuları korurken sinirleri de koruduğu için
aslında bir miktar hastaların ameliyat sonrasındaki ağrı düzeyi de azalmış oluyor. Anladım. Peki şunu soracağım. Bir kişi geldi size karın bölgesinden şikayetçi. Liposuction mı olmalıyım yoksa karın germe mi olmalıyım? Bu kararı nasıl veriyorsunuz? Burada en önemli şey hastanın aslında cilt fazlası olup olmadığına bakmamız gerekiyor. Bazen hastalar bize alternatif olarak hocam ben işte karın germenin izli bir ameliyat olduğu için tercih etmek istemiyorum. Buna yerine lütfen liposuction yapalım diye başvuranlar oluyor ama birbirinin alternatifi ameliyatlar maalesef kesinlikle değil. Çünkü bizim liposuction yaptığımızda kullandığımız cilt sıkılaştırıcı yardımcı yöntemler olmasına rağmen karın germenin yani karın germe ihtiyacı olan bir hastada sonuçta o fazla deriyi keserek germe yapmamız gerekiyor. Liposuction karın germe ameliyatıyla alternatif bir ameliyat olarak kesinlikle düşünülmemesi gerekiyor. Okey. Peki ameliyat öncesi hastaların nelere dikkat etmesi gerekir liposuction yaptıracak olan bir kişi? Ameliyattan önce hastalarımızın bize en çok sorduğu sorular şu. Hocam işte kilo vermeli miyim ya da kilo almalı mıyım? Özellikle yağ enjeksiyonu için başka bölgelerde kullanmayı düşünüyorsak hastalarda böyle bir yanlış bilgi oluyor. İşte kilo alırsam daha fazla yağ hacmine kavuşurum gibi. Aslında bu çok doğru bir düşünce değil. Hastanın biz ideal kilosunda olmasını istiyoruz. Hastalarda bir vücut kitle indeksi hesaplıyoruz. Ve burada da hastanın ideal kilosuna yakın bir kiloda olmasını ve çok fazla işte 5-6 kilolar, 10 kilolar olacak şekilde aşağı yukarıya çok değişimler olmamasını yani 2-3 kilo olabilir ama belli bir kiloda sabit kalmasını istiyoruz ki ona göre bir planlama yapalım ve ona göre bir hazırlık yapabilelim liposuction ameliyatı için. Onun öncesinde tabii ki medikal bilgilerini de alıyoruz hastalarımızın. Kullandığı ilaç var mı? Kronik bir rahatsızlığı var mı? Kan sulandırıcı bir ilaç kullanıyorsa bunu bir hafta öncesinde kesmesi gerektiğini söylüyoruz. Son dönemde çok karşılaştığımız hastalarımız bitkisel ilaçları çok fazla kullanıyorlar. Evet bunlar günlük hayatını belki çok etkilemiyordur ama bazı hastalarda kullanılan bitkisel ilaçlar, vitaminler, işte yeşil çay vesaire gibi kullanılan çaylar kanamayı bazen arttırabiliyor bazı hastalarda. Bunları da bir hafta önceden kesmesini öneriyoruz ki önlem olarak bizim için ameliyatta daha rahat çalışmamızı sağlıyor. Bir risk olacaksa da bunun önüne geçmiş oluyoruz. Peki ameliyat sonrası masaj tavsiye ediyor musunuz? Masaj ben hastalarıma söylüyorum. Bence artık liposuction ameliyatından sonra veya karın germe ameliyatı da olabilir. Herhangi bir vücut şekillendirme ameliyatından sonra bence masaj artık olmazsa olmazımız diyebilirim. Buradaki masaj da tabii ki hastalara öğrettiğimiz normal kendi yapacakları masajdan ziyade lenfatik masaj olarak isimlendirdiğimiz fizyoterapistlerin ya da bu işin eğitimini alan hemşirelerin yaptığı profesyonel bir masajdan bahsediyoruz. Bunu yaptığımız zaman hastaların tabii ki yapılan her ameliyatta olduğu gibi ama özellikle liposuction ameliyatında ödem ve cilt altında sıvı birikmesi olabiliyor. Bunları ilk 3-4 gün belli başlı diren dediğimiz şeylerle, aparatlarla dışarıya alabiliyoruz vücut dışına ama bu direnleri hastanın vücudundan çektikten sonra da yine lenfatik masajla bu sıvıyı vücut dışına alabiliyoruz. Ve sonrasında da ciltte oluşabilecek düzensizlikler varsa cildin daha hızlı yapışmasını sağladığı için cilt altı dokuya daha iyi iyileşmeyi sağlıyor. Hem de ödemin ve iyileşmenin daha hızlı geçmesini, iyileşme döneminin daha hızlı atlatılması için yardımcı oluyor. Mutlaka ameliyattan ortalama 5 ya da 7 gün sonra lenfatik masaj seanslarını başlatıyoruz zaten. Peki elle masaj öneriyor musunuz? Evet, onları öğrettiğimiz hastalara öğretiyoruz. Lenfatik masaj aralarında kendilerinin yaptığı elle masajlar da oluyor ama mutlaka lenfatik masaj seanslarını uygulamaları gerekiyor. Mutlaka uygulaması gerekiyor. Peki ameliyat sonuçları kalıcı mıdır? Ameliyat sonuçları aslında burada yine en sık karşılaştığımız sorulardan. Bizim aldığımız yağlar kesinlikle vücuda geri dönmüyor. Bu anlamda kalıcı. Ama sonuçta hastamızın ameliyat sonucunun ne kadar kalıcı olduğunu aslında hastanın ameliyattan sonra beslenmesine, egzersizlerine ne kadar dikkat ettiğine bağlı olarak değişiyor. Ne kadar sağlıklı beslenirse, kilosunu ne kadar sabit tutabilirse, hatta ameliyattan sonra belki 2-3 kilo verebilirse hasta, egzersizine dikkat ederse kesinlikle ameliyat sonuçları daha kaliteli ve daha uzun süre kalıcı oluyor. Peki liposuction hangi bölgelere uygulanabilen bir işlemdir? Liposuction yani vücutta yağ dokusu olan
her bölgeye uygulanabilir diyebiliriz. Ama en çok uyguladığımız bölgeler tabii ki inatçı yağların olduğu, karın yan bölgeleri, bel ve sırt bölgesi, bacak, özellikle basen kısımları ve bacağın iç kısımları, bazen diz altı bölgesi ve diz çevresinde inceltme ihtiyacı olan hastalara da kullanabiliyoruz. Kol da son dönemde en çok kullandığımız bölgelerden diyebilirim. Bir de gıdı bölgesi. Burada bir yağ fazlalığı varsa, çok cilt sarkması yoksa hastanın, gıdı bölgesi de liposakşını en çok tercih ettiğimiz bölgeler arasında. Direkt gıdı dediğinizde aklıma şu geldi. Liposakşın sonrası sarkma olur mu? Yani gıdıya diyelim ki liposakşın yaptınız. Gevşer mi, sarkar mı? Gevşeme olabilir, evet, ama burada hastanın cilt kalitesi önemli ve böyle bir sarkma potansiyeli olan bir cilt kalitesi varsa hastada, şu anda elimizde bunu da önleyebilecek yeni teknolojiler var. Plazma enerjisiyle çalışan cihazlarımız var. Burada aynı ameliyattan sonra, liposakşını yaptıktan sonra liposakşın yaptığımız bölgelere yine o liposakşını uyguladığımız küçük deliklerden bu plazma enerjisini o cihazlarla uygulama yapabiliyoruz. Burada plazma enerjisi kontrollü bir ısıyla cilt altındaki o fibrotik bantların, kollajen liflerinin sıkılaşmasını sağlıyor. Böylece sarkmanın önüne geçiyor. Ama bazı hastalar bu plazma enerjisini duyup da bize geliyorlar. Hocam, karın germe yerine ben bu plazma enerjisiyle ameliyat olmak istiyorum. Bunu karın germenin bir alternatifi olarak düşünemeyiz. Yani karın germede bir sarkmış olan, halihazırda sarkmış olan bir cilt yapısı varsa hastanın ve oradan kurtulmamız gereken fazla bir cilt dokusu varsa, bunu sıkılaştırarak karın germe yerine biz bu plazma enerjisini kullanalım diyemeyiz. Burada plazma enerjisini sarkma potansiyeli varsa, liposakşın yaptığımız her hastada da mutlaka plazma enerjisini uyguluyoruz değil. Ama sarkma potansiyeli varsa, birazcık cilt kalitesi kendini hani bırakmaya, salmaya müsaitse, burada cilt kalitesini arttırarak, bir sıkılaşma sağlayarak bu sarkmanın önüne geçmiş oluyoruz. Peki az önce vazerden bahsetmiştiniz, şimdi plazmadan bahsettiniz. Kimlere vazer, kimlere plazma öneriyorsunuz? Şimdi şöyle, evet, bu çok teşekkür ederim hocam. Bu soru aslında çok önemli bir soru bizim için. Vaser liposuction, yani Vaser cihazıyla plazma enerjisi kullandığımız cihazlar birbirinin alternatifi cihazlar değil. Çünkü Vaser cihazı bizim biraz önce bahsettiğimiz gibi lipoliz dediğimiz yağ kırıcı, yağ eritici etkisinden faydalanıyoruz. Evet, ses dalgalarının yarattığı bir miktar ısı enerjisiyle Vaser cihazı da bir miktar sıkılaşmaya sebep oluyor ama plazma enerjisiyle kullandığımız cihazlar direkt ısı enerjisiyle cildi sıkılaştırmak için kullandığımız cihazlar. Yani genelde plazma enerjisini kullanacağımız zaman zaten Vaser liposuction yaptığımız hastalarda bunu kullanıyoruz. İkisini kombine olarak kullanmış oluyoruz. Birbirinin alternatifi cihazlar değil bunlar. Vermiş olduğunuz güzel bilgiler için çok teşekkür ederim. Gerçekten Ben teşekkür ederim. liposuction konusunda bilinmesi gereken bütün detaylara girdiniz. Çok teşekkürler. Çok teşekkür ederim hocam. Beni ağırladığınız için ben de çok teşekkür ediyorum. Sağ olun efendim. Bugünkü program konuğumuz plastik rekonstrüktif ve estetik cerrahi uzmanı operatör doktor Emre Gönenç Baygöl idi. Kendisine vermiş olduğu bilgiler için tekrar teşekkür ediyoruz. Programımız kaldığımız yerden tüm hızıyla devam ediyor.